Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere yanımızda G20 3 serisi var. Şu an incelemekte bulunduğumuz araç 1.6 benzinli bir motora sahip. 170 beygirlik bir güç üretiyor. Aynı şekilde 250 Nm'de torku bulunuyor. Üzerinde bulunan şanzıman da 8 ileri ZF bir şanzıman. Bu aracı satın alırken 4 farklı donanımla satın alabiliyorsunuz. M Sport, Luxury Line, Executive ve şu an incelemekte bulunduğumuz araç First Edition Sport Line olarak geliyor. M Sport donanım bu aracın sport paketi olarak geliyor. Ön tampon ve arka tamponda farklılıklar var. Farlarımız değişiyor. Aynı şekilde jant ve manşpiyerlerde de ufak değişiklikler var. Haricinde dış görünümde çok fazla bir değişiklik yok. Aracımızın ön kısmı da bu şekilde. Gayet güzel ve sportif şekilde geliyor. F30'dan sonra gelebilecek en güzel kasalardan biri olmuş bence. Buradaki panjurlarımız aktif olarak çalışıyor. Belli bir sıcaklığa geldikten sonra bu panjurlar kendiliğinden açılıyor. Aracımızın farları aktif xenon olarak geliyor ve standart olarak bulunuyor bu araçta. Tamponun sağ ve sol kısmındaki hava girişleri de aktif olarak çalışıyor. Hava girişlerinin yan kısımlarında da sis farlarımız bulunuyor. Jant ve lastikleri de bu şekilde 225/50/17 olarak geliyor. Eğer aracımız M Sport olsaydı daha büyük 18 inç jantlarla gelecekti. Lastiklerimizin markası da Bristone'un Turanza modeli. Aracımızın katlanır aynaları standart olarak geliyor. Aracımızın sunroofu da opsiyonel olarak geliyor. Cam çerçevelerinde piyano bilek detaylar bulunuyor. Bence gayet güzel ve şık gözüküyor. Biraz da aracımızın arka kısmını inceleyelim. Az önce de bahsettiğim gibi M Sport pakete sahip olsaydık ön ve arka tamponlarımız farklı şekilde gelecekti ama bence bu şekilde de gayet güzel görünüyor. Aracımızın bu kısmında LED stoplarımız bulunuyor. Bu araçta standart olarak geliyor bunlar. Buradaki arka park sensörlerimiz bu araçta standart olarak geliyor. Bu kısımda geri görüş kameramız bulunuyor. Difüzör kısmında 2 adet aktif egzoz çıkışımız bulunuyor. Aracımızın bagaj kısmı da bu şekilde. Gayet geniş bir bagaj bulunuyor. Hemen burada 12 volt bir çakmaklığım konumlandırılmış. Burada gezebilecek eşyaları bagajda koyabilmem için 2 adet file bulunuyor karşılıklı şekilde. Aracımızın stepney kısmı da bu şekilde. Bu alana stepney için bir alan bırakılmamış. Bu kısma akü konumlandırılmış. Takviyeleri vesaire bu kısımdan yapıyoruz. Aracımızda da lastikle alakalı bir problem yaşadığımızda lastik tamir kitini kullanıyoruz. Biraz da aracımızın iç kısmını inceleyelim. Saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Burada 2 bölmeli bir saklama gözü bulunuyor. Ön kısımdaki alana su vesaire bir şey koyduğumuzda gayet yeterli bir alan bulunuyor burada. Arka kısma da küçük eşyalarımızı rahatlıkla sığdırabiliriz. Ön taraftaki saklama gözünün hemen üst tarafında arkadaki elektrikli bagajı açıp kapatabileceğim bir adet tuş bulunuyor. Saklama gözlerinin hemen üst kısmında bir adet hoparlörümüz konumlandırılmış. Bu araçta standart ses donanımı bulunuyor. İstersek bu aracı opsiyonel olarak Harman Kardon'da alabiliyoruz ama bu araçta standart olarak bir ses sistemi bulunuyor. Hemen üst kısımda 4 camı kontrol edebileceğim bir panel bulunuyor. Alt kısmında kilitlerini açıp kapatabiliyorum. Üst kısmında da elektrikli yan aynaları kontrol edebileceğim bir joystick bulunuyor. Hemen üst kısmında da elektrikli koltuğun hafızalarını kontrol edebileceğim 3 adet tuş bulunuyor. Hemen yan kısımda da merkezi kilidi kontrol edebileceğim 2 adet tuş bulunuyor. Far takımı da bu şekilde. Burada otomatik farı açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. İç aydınlatmanın parlaklığını da açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen alt kısmında küçük bir saklama gözüm bulunuyor. Buraya ruhsat vesaire küçük eşyalarımı rahatlıkla koyabilirim. Koltuklar tam deri şekilde geliyor. İleri, geri, yükseklik ve alçaklık ayarlarını da buradan elektrikli şekilde kontrol edebiliyorum. Sırtlık ayarımı da buradan elektrikli şekilde kontrol edebiliyorum. Koltuklarımın yanal desteklerini de buradan kendi isteğime göre ayarlayabiliyorum. Şoför koltuğunda bulunan tüm ayarlar yan koltukta da ayarlanabiliyor.
Aracımızın direksiyonu da bu şekilde tam deri sportif bir direksiyonla geliyor. Aracımız hem sport paket olsaydı daha farklı bir direksiyonla gelecek. Aynı şekilde F1 vitesimiz de bulunacaktı ama bu araçta F1 vites bulunmuyor. Bence büyük bir eksiklik bu araçta. Direksiyonun hemen sol kısmında limitör ve cruise kontrolü kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Sağ kısmında da multimedyayı kontrol edebileceğim bir tuş takımı konumlandırılmış. Buradan sesli komutu, aramaları rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Aracımızın kadranı yarı hayalet olarak geliyor. Moduna göre herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece yarı hayalet ekranın alt kısmında farklı renkler geliyor. Aracın ön kısmından bahsetmek istiyorum. Bence gayet sade ve şık şekilde tasarlanmış. Torpidonun üst kısmında bir hoparlörümüz bulunuyor. Multimedya kolayca erişilebilir şekilde tasarlanmış. Biraz daha şoför tarafına bakıyor. Multimedyanın sağ kısımlarında piyano bilek detaylar kullanılmış. Tek sıkıntısı biraz parmak izi ve toz belli ediyor bence. Onun haricinde güzel bir multimedya. Aracın multimedyasından bahsetmek istiyorum. En üstte medya bölümümüz bulunuyor. Burada radyo ve bluetooth kısımları bulunuyor. Hemen alt kısımda mobil cihazlara tıkladığımda da telefonumu kolayca arabayla eşleştirebiliyorum. Hemen sağ kısmında aracın ses ayarlarını kontrol edebileceğim bir alan bulunuyor. Bu araçta Apple CarPlay bulunmuyor. Kablosuz veya kablolu şekilde bu araca bağlanamıyorum hiçbir şekilde. Bence en büyük eksikliklerden biri bu araçtaki. Alt kısımdaki Call menüsünden aramalarımı kolay bir şekilde yapabiliyorum. Burada kişilerimi vesaire rahatlıkla görebiliyorum. Alt kısmındaki Car menüsüne geldiğimde buradan sürüş bilgilerimi rahatlıkla görebiliyorum. Spor göstergeleri buradan açabiliyorum. Burada kaç Nm tork kullandığımı gösteriyor. Alt kısımda da anlık kaç beygir kullandığımı gösteriyor. Burada sürüş verilerimi görebiliyorum. Ortalama 9.4, buradan rahatlıkla sürüşümü kontrol edebiliyorum. Sürüş bilgisinin hemen alt kısmında araç durum menüm bulunuyor. Buradan lastik basınç kontrolümü, motor yağ seviyesini ve aracın herhangi bir arızası olup olmadığını rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Hemen sağ kısımda da servis kontrollerini rahatlıkla görebiliyorum. Alt kısma geçtiğimde aracın ayarlarını görebileceğim bir menü bulunuyor. Genel fabrika ayarlarını kontrol edebiliyorum. Dil seçenekleri, birimler vesaire onları değiştirebiliyorum. Hemen sağ kısımda sürüş modu menüsü bulunuyor. Tıkladığımda 2 adet seçenek geliyor. Sport Individual ve Eco Pro Individual olarak geliyor. Buradan Sport Individual'a tıkladığımda spor sürüş modunu kişiselleştirebiliyorum. Direksiyonun, motorun ve şanzımanın ayarlarını kendim kontrol edebiliyorum. Hemen alt kısımda da Eco Pro Individual var. Hız uyarısını kişiselleştirebiliyorum. Koltuk ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma görüşü buradan ayarlayabiliyorum. Alt kısmından da İstersem direksiyonun sertlik ayarını kontrol edebiliyorum. Dış aydınlatma menüsünde de dokunmatik sinyaller var. Tam çekmeden yarım çektiğimde 3 kere sağ sinyali veriyor. İstersem onun seviyesini ayarlıyorum. Alt kısımda arka gündüz farlarını açıp kapatabileceğim bir menü bulunuyor. Sağdan ve soldan trafiğe göre kendimi ayarlayabiliyorum burada. Alt kısımda da selamlama ve uğurlama diyor. İşte aracı kilitlediğimde biraz daha farları yanık kalması vesaire onları ayarlayabiliyorum. Kapı kolu aydınlatması ve zemin aydınlatmasını da buradan rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Bir sonraki menüye geldiğimde sürücü desteği menüsü bulunuyor. Buradan aracın genel güvenlik birimlerini kontrol edebiliyorum. Önden yaklaşma, şerit terk uyarısı ve şerit değiştirme uyarısı bulunuyor. Atıyorum sinyal vermeden şerit değiştirdiğimde direksiyonda titremeler vesaire bunlar bu araçta bulunuyor. Alt kısımda park menüsü bulunuyor. Tıkladığımda otomatik fren, otomatik acil fren vesaire bunları rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Park asistanı bu menüde bulunuyor. Alt kısımda direksiyondaki geri bildirimler var. Sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalıştığımda titreme vesaire onları buradan kontrol ediyorum. Sağ kısımda göstergeler diye bir menü bulunuyor. Buradan ana ekranı kontrol ediyorum. İşte widget'ları koyuyorum. Verimlilik göstergesi vesaire. Ana ekranı yapılandırmama yarıyor. Alt kısımda da kontrol ekranı var. Yine ekranın parlaklığını da buradan rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Sağ kısımda da kapı menüm bulunuyor. Buradan kendi kendine kilitleme vesaire onları kontrol ediyorum. Alt kısımda sürüş profilleri menüm bulunuyor. Buradan koltuk ayarlarım vesaire onları kendime göre konfigüre edebiliyorum. Hemen alt kısmında da kullanım kılavuzu konumlandırılmış. Artık kim okuyorsa bunları bilmiyorum. Alt kısmında da Apps menüm bulunuyor. Buradan işte uygulamaları vesaire kurup kontrol edebiliyorum. Ama bu araçta Apple CarPlay olmaması hala aklıma takılmış bir konu. Bahsettiğim widget'ları da bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada tek tek işte spor göstergeleri vesaire kolaylıkla erişebiliyorum buradan. Aracımızın multimedyası bu şekilde. Şimdi alt kısma geçmek istiyorum. Burada sürüş güvenliğini kontrol edebileceğim bir tuş bulunuyor. Buradan otomatik fren vesaire onları tek tek kontrol edebiliyorum. Otomatik fren vesaire buradan rahatlıkla kontrol edebiliyorum bunları. Hemen sol kısmında dörtlü tuşum konumlandırılmış.
Alt kısma geçtiğimde çift taraflı iklimlendirmeli bir klima panelimiz bulunuyor. Buradan rahatlıkla şiddetini vesaire ayarlayabiliyorum. 3 kademeli koltuk ısıtmaları da bu alandan kontrol ediliyor. Alt kısma geçtiğimde de multimedyayı kontrol edebileceğim bir tuş takımı konumlandırılmış. Buradan radyo hafızalarını vesaire kolaylıkla kontrol edebiliyorum. Burada da sesi alçaltıp yükseltebileceğim bir tuş konumlandırılmış. Hemen alt kısma geçtiğimde bir saklama gözüm konumlandırılmış. Burada 2 adet bardaklığım bulunuyor. 12 volt çakmaklığım ve USB girişim de bu alana konumlandırılmış. Bu araçta kablosuz şarj bulunmuyor. Ben bu araçta beklerdim bir kablosuz şarj ama BMW koymamış. Hemen alt kısma geçecek olursam burada yine medyayı kontrol edebileceğim bir joystick bulunuyor. İşte buradan ayarları vesaire rahatlıkla kontrol edebiliyorum. İstersem home tuşuna bastığımda tekrar ana menüye dönüyor. Buradaki joystick'ten de aşağı yukarı vesaire kolaylıkla kontrol edebiliyorum. Hemen sol kısımda bir vites kolumu konumlandırılmış. Bence gayet şık, ele oturacak şekilde tasarlanmış. Herhangi bir çirkin görüntü oluşturmuyor arabanın içinde. Hemen sol kısmında ESP'yi açıp kapatabileceğim bir tuş konumlandırılmış. Alt kısmında park sensörünü açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Onun altında da otomatik start stop'u kontrol edebileceğim bir tuş konumlandırılmış. Hemen alt kısmında start stop engine tuşu bulunuyor. Aracımızda anahtarsız giriş çıkış ve çalıştırma bulunduğu için bu şekilde tuşlu geliyor. Bu araçta donanım standart olarak bulunuyor. Hemen alt kısımda sürüş modlarını kontrol edebileceğim 3 adet tuş bulunuyor. En üstte Sport, Comfort ve Eco Pro olarak geliyor bu sürüş modları. Hemen alt kısımda da Auto Hold ve elektrikli park frenim konumlandırılmış. Elektrikli park freni bu araçta standart olarak geliyor. Aracımızın ön kol dayaması da bu şekilde. Herhangi bir yükseklik alçaklık ayarı bulunmuyor. Aynı şekilde ileri geri de gitmiyor. Hemen öndeki tuştan rahatlıkla açabiliyorum bunu. Çok fazla derin değil ama geniş bir göz bulunuyor bu alanda. Burada bir adet Type-C girişim bulunuyor. Aynı şekilde küçük bir aydınlatma koymuşlar. Bence güzel olmuş. Bence gayet yeterli bir saklama gözü bulunuyor bu alanda. Aracımızın torpidosu da bu şekilde. Yavaş kapanıp açılan amortisörlü bir torpido bulunuyor. Bu kısımda bir aydınlatmamız bulunuyor. Aracımızın torpidosunda herhangi bir USB girişi veya CD changer bulunmuyor. Aynı şekilde torpido soğutucumuz da bu araçta bulunmuyor. Şimdi biraz da aracımızın arka yaşam alanını inceleyelim. Arka kısımdaki saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Yine ön taraftaki gibi 2 kademeli saklama gözleri bulunuyor. Ön kısma yine su vesaire kolaylıkla sığabilecek bir alan bulunuyor. Bu araç için bence gayet yeterli saklama gözleri. Baş ve diz mesafesinden bahsedecek olursak ben 1.80 boyundayım. Ön koltuk tamamen bana ayarlı ve diz mesafemi görüyorsunuz. Gayet yeterli bence bu araç için. Baş mesafem için de aynı şeyi söyleyebilirim. Neredeyse bir karışa yakın bir baş mesafesi bulunuyor. Aracın içinde gayet ferah bir şekilde yolculuk edebilirim. Aracımızın orta konsolu bu şekilde. Burada 2 adet menfezim konumlandırılmış. Arka kısımda alt koltuklara farklı şekilde ayarlanabilecek bir klima mevcut. Buradan sıcaklığını ve soğukluğunu rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde dijital bir göstergesi bulunuyor. Alt kısımda da 2 adet Type-C girişim bulunuyor. Bence arka koltuktaki yaşam alanı gayet güzel. Arka kol dayamamız bu şekilde. Bence gayet güzel ve rahat şekilde konumlandırılmış. Buradaki tuşa bastığımda 2 adet bardaklığım çıkıyor. Arka yaşam alanımız bu şekilde. Bence gayet güzel şekilde dizayn edilmiş. Şimdi biraz da aracın sürüş kısmından bahsedeceğiz sizler için. Bu aracı yorumlarken biraz daha sportif detaylara da ineceğiz sizler için. Çünkü genelde 20-30 yaş arasında genç zıpırların kullandığı bir araç. Genellikle de sportif detayları için bu araç tercih ediliyor zaten. Süspansiyon vesaire olarak bence gayet yeterli araç. Çukurlardan vesaire geçerken içeri öyle bir takırtı tukurtu veya trim sesi almıyoruz. Aracın sürüş dinamiklerinden bahsedecek olursak direksiyonu Comfort modda olmamıza rağmen çok sert. Kendim günlük olarak kullandığım A4'te tek parmakla direksiyonu kontrol edebiliyorken bunda güç sarf ediyorum direksiyonu çevirmek için. Ama dediğim gibi zaten biraz daha sportif detaylarıyla öne çıkan bir araç. Şimdi şöyle gösterebilirim sizler için. Virajı dönüyorum. Sonra bıraktığımda böyle kalıyor direksiyon. Kendi kendini toplamıyor. Süspansiyonlar vesaire içerideki konfor hakkında sen ne düşünüyorsun Emir? Ya bence C-Class'tan falan kıyasladığımızda trim sesi falan çok az arabada. Sadece
bence bu biraz daha spor kalıyor. Evet, dediğin gibi bence de öyle. C kasadan bir tık daha yere yakın bir araba bu. Yere yakın, göğüs biraz daha yukarıda kalınca görüş mesafesi bence C kasaya göre daha düşük. Yalıtım vesaire olarak 1500 devirlerde seyrediyoruz. Yüksek devirlere çıkmadıkça içeri çok fazla bir ses almıyor araç. 100 km hızlarda seyrediyoruz. İçeri çok fazla öyle rüzgar sesi vesaire de gelmiyor. Çok az yuvarlanma sesi. Kenarından bahsediyorum. Şu an gördüğünüz gibi sağ şeride sinyalsiz geçerken beni tekrar sol şeride attı. Şurada ikazı da görebiliyorsunuz. Sağ sinyal verip sağ şeride geçtiğimde rahatlıkla geçebiliyorum. Tekrar sol şeride geçiyoruz. Aracın yakıt verilerinden bahsetmesek daha iyi. Çok fazla yakıt tüketen bir araç. Şu an ortalama 9.4 civarında seyrediyor. Bence 170 beygirlik bir araç için çok fazla bir yakıt tüketimi. Uzun yolda tabii ki bunu 9.4'ten 7-7.5 civarlarına düşürebilirsiniz ama 7 litre yaktığını düşün uzun yolda. Uzun yolda 4 lira bence yüksek bir rakam. İstanbul Sakarya'dan 130 kilometre civarlarında git gel 1200-1300 liraları buluyor. Bence 170 beygirlik bir araç için yüksek bir yakıt tüketimi. Sence Emir? Yani dizel bir araçla karşılaştırdığında mesela gerçekten çok fazla yakıt tüketiyor. Orta alana spor göstergeleri verdiğimizde de şu şekilde rahatlıkla görebiliyoruz kaç beygir kullandığımız anlık. Şimdi bir de sizler için aracın ses sistemini dinleyeceğiz. Arabanın sür soğuk aralıkta, buz gibi sev beni yokuş aşağı. Yüzeyine buz gibi yeni yaşlar, at çöpe yaz yeni. Söylediğimi diye söylemediğim Ses donanımı olarak yeterli bence ama basları bir tık bence geride kalıyor. Standart donanıma sahip atıyorum bir Audi'de veya Volkswagen'de bence çok daha güzel bir ses sistemi koyuyorlar. BMW tarafında bence bir tık daha geride kalıyor standart ses donanımı. Ama tabii ki aracın üzerindeki ses sistemi de gayet yeterli. İstiyorsanız Harman Kardon vesaire o tarz opsiyonları satın alabiliyorsunuz bu araçta. Ama bence bu şekilde de gayet yeterli bu araç için. Sence nasıl Emir? Ses donanımı hakkında sen ne diyorsun? Bence firma Harman Kardon'u daha çok satabilmek için acayip iyi yapmamış ama gene yeterli. Ortalama bir dinleyici tatmin olur sesten ama baslar birazcık düşük kalıyor. Ya Volkswagen grubunun Passat'ın, Golf'ün örnek veriyorum. Bence bası ve dizleri daha iyi. Şimdi bir de sizler için aracımızın 0-100'ünü test edeceğiz. İlk önce aracımızı sport moda aldım. Aracımızın hızlanması da bu şekilde. Bence gayet yeterli bir hızlanma seviyesi. Frenler nasıl? Frenlerinde herhangi bir öyle şey yok. Biraz daha basalım. Emir gördüğünüz Abi gibi abi. biraz gergin. Abi. Abi ne bak şu anda hiç kadar. Sıra falan dolursa geçme. Abi dur. Abi çok gerildim vallahi yavaşla ya. Çok gerildim. Benden randıman alamazsın. Gittim. F1 olmaması bahsettiğim gibi videoda büyük bir eksiklik bence bu arabada. Vitesten artıya atmak için yukarı ittiriyorsun, aşağı ittiriyorsun. Ona da alışması da biraz zor. Evet. Daha öncesinde BMW kullanmadıysan alışması gerçekten zor. İnsanlar bunu yanlamak için alıyor. Yanlamayı zorlaştırmışlar sanki biraz. Evet, artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün yanımda kardeşim Emir bana eşlik etti. Yardımları için teşekkür ediyorum ona. Rica ederim, ne demek.
Bugün sizler için G20 3 serisi inceledik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan like tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video ile alakalı fikir ve görüşlerinizi de yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.